Sevgili seyircilerim, güzel bir günden size sevgilerimi yolluyorum. Umarım herkes iyidir ve her şey yolundadır. Bu hafta çok değerli, çok başarılı ve çok sevdiğiniz bir isimle karşınızdayım. TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul'u. Benim biricik evladım, sevgili Engin Altan Düzyatan. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Kolay gelsin. Çok şükür. Ben aslında Engin Altan demiyorum, Altan diyorum sana. Ailede de galiba. Ailem de Değil mi? Altan. Öyle diyor. Yakın arkadaşlarım ve ailem Altan. Altan daha çok kullandığım bir isim ama sokakta herhalde Engin Altan Düzyatan mı diyorlar yoksa Ertuğrul Bey mi diyorlar, ne diyorlar sana? Son zamanlarda Ertuğrul diyorlar. Ertuğrul diyorlar. Ama genelde Engin Bey diyorlar. Genelde Engin diyorlar. Yani ilk isimle hitap İlk ediyorlar. isimle hitap ediyorlar. Aynen. Aslında çok yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Oyunculukla ilgili tabii ki konuşacağız ama önce ben senin çocukluğuna değinmek istiyorum. İzmir'de doğdun, İzmir'de okudun değil mi? Orta, lise, hatta üniversiteyi de İzmir'de okudun. Egeli olmak nasıl bir şey? Egeli, yani bir Adanalılar var hani sanatçı üreten, bir de İzmirliler var, Egeliler var. Bol bol sanatçı çıkıyor. Oranın havası mı, suyu mu, nesi bu kadar yakışıklı yapıyor, bu kadar yetenekli yapıyor ve de gerçekten sıcacık insanlarsınız. Ege gerçekten sıcak bir ortam. Yani havası, ben coğrafyaların birçok şeyi etkilediğini düşünüyorum. İnsanı da etkilediğini düşünüyorum. Ve Ege hem çok eski tarihi olan hem de üstünde yaşayan insanların hem yıllarca tarımla uğraştığı ve hani o topraklarda yoğrulduğu ve denize yakın yaşadığı ve genelde iyi insanların böyle hayatı daha rahat yaşayan, hafif tembel insanların, hafif tembel insanların. Hayatı severek yaşayan, evet, severek tadını yaşayan. çıkaran değil mi? Evet, kesinlikle öyle bir tarafı var İzmir'in. Yani Perşembe akşamı, Cuma akşamı öğleden sonra kimseyi bulamazsınız çalışırken. Genel olarak hafta sonu Çeşme'ye gitmeye başlamıştır insanlar ya da bir kendi çiftlik taraflarına doğru yönelmeye başlamışlardır. Hayatı yaşamayı sever İzmirliler ya da Egeliler aslında. Evet. Ben Ege'de doğdum, büyüdüm. Üniversiteyi de 9 Eylül Üniversitesi'nde okudum, oyunculuk bölümünde. O oyunculuk bölümünü seçmene geleceğim ama önce yaşadığın, içinde doğduğun, büyüdüğün aileni ki ben tanıyorum da çok da saygı duyuyorum. Çok değerli insanlar. Aile deyince ilk sen ne hissediyorsun? Ne ifade ediyor sana aile? Aile çok, yani hepimizin en keyif aldığı, belki de en mutlu hissettiği yer bence aile. Aileyle. Hepimiz ailenin içindeyken mutlu hissediyoruz. Özellikle bir aile kurduktan sonra bunu daha çok anlıyorsunuz. Oraya geliyorum. Özellikle oradan sonra daha çok hissediyorsunuz bunu. İçinde doğduğun ailen, senin kurduğun ailen. Evet. İçinde kurduğun ailen tabii ki senin Kuracağınız aileyi bence belirliyor. Değil mi? Onun temellerini bence o ailede alıyorsunuz. Yani ailenin önemini ben iki türlü de değerlendirebilirim size. Hani hem kendi çocukluğumda gördüğüm rol modellerle hem de benim olmaya çalıştığım çocuklarıma rol model arasında tabii ki fark var. Tabii ki geliştirmeye çalışıyorum aile kavramını. Muhakkak. Ama ben genel anlamda mutlu bir ailede büyüdüm. Babam iktisat mezunu, üniversite mezunu o zamanlardan ve annem enstitü mezunu. İki okuyan insan bir araya gelmişler ve babam özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışıyordu. Annem hiç çalışmamış, bizimle ilgilenmiş hayatı boyunca. 3 tane evladı var. 3 tane evlat yetiştirmiş. Ama üçünüzü de yetiştirirken bir yandan da hepinizin eğitimli olmasına özen göstermişler. Evet, abim avukat. Evet, Ablam ODTÜ işletme mezunu. O da şimdi önemli bir şirkette üst düzey yönetici. Ben oyuncuyum aralarından. Benim öyle bir tercihim oldu. Ve hiç de açıkçası bir şeyle karşılaşmadım. Bakmayın hani aslında benim oyunculuk seçtiğim dönemlerde oyuncu olacağım dediğiniz zaman insanlar çok da daha doğru düzgün bir meslek seçsen diye bakardı işe. Yani, evet, yani baban filan sana bu konuda... Ben de hiç öyle şeylerle karşılaşmadım. Yani babamda da annemde de
ablam da, abim de, hiç kimse bu Yani konuyla ablan ilgili... da abin bayağı iyi eğitimler almışlar oğlum. tahmin ediyorum Sen annem de bir meslek okusana filan demediler mi? Tahmin ediyorum annem doktor olmamı istiyordu ama Ha, değil mi? İster anneler. yani tamamlanırdı. Hani bir işletmeci, bir doktor, bir avukat, bir ailede yeterli şeyler olurdu ama ben İyi ki aktör olmuşsun. Sen Sonra hem bir- doktorsun hem sonra bir avukatsın. doktor oynadım. Annem Değil orada bak işte doktorluk da gerçekten çok yakışıyormuş dedi. Yine Orada de- onun yine o de ihtiyacını da tatmin- tahmin ettik. O yüzden Neyse daha şanslıyız biz oyuncular her role giriyoruz. Engin gerçekten babandan bahsederken ne kadar gözlerinin içi parladı ama sen de çok iyi bir babasın. Ben şahitlik ediyorum buna. teşekkür ederim. Baba olmak senin hayatında bir değişiklik getirdi mi? Çok Yani fazla peş değişiklik. peşe 2 evlat sahibi oldun. Çok fazla değişiklik getirdi Sahi. aslında. Ne olursa hayat- olsun bir kere sizi gerçekten ayaklarınızı yere bastırıyor. Ve almak istemediğiniz sorumluluklar da olsa hayatta bir kere onları almak gerektiğini net öğreniyorsunuz. İyi bir baba olmak için ne olursa olsun daha fazla araştırmaya, daha fazla okumaya, onların en doğru şekilde yetişmesi için daha fazla çaba harcamaya başlıyorsunuz. Aslında tekrar araştırmaya başlıyorsunuz. Tekrar çocukla birlikte ona nasıl davranmak gerekli tekrar öğreniyorsunuz aslında. Çünkü bildiğiniz bir şey değil. Size bir şekilde davranılmış ama Yaşayarak öğreniyorsun. bir şekilde en doğrusunu yapmak için de sürekli çabalamanız gerekiyor aslında. Yani bir şekilde çok kitap okuyorsunuz. Tekrar pedagoglar ne diyorlar, onlar ne diyorlar, bunlar ne diyorlar. Bir noktada bırakıyorsunuz çünkü işte Freud'a sormuşlar en doğru çocuğu nasıl yetiştirirsiniz? Nasıl yetiştirirseniz yetiştirin sonuçta yanlış yetiştireceksiniz. Yine de tatmin olmayacaksın. Yani hiçbir şekilde hani doğru yetiştiremeyeceksiniz kendinize göre. O bir Allah doğrusu yok ama bağışlasın. en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapıyorum. Ben de Sana baba o adayıyken bir soru sormuştu Beyazıt programında. Nasıl bir evlat olmasını istiyorsun diye. Senin ilk aklına gelen vatana millete faydalı bir evlat olsun yeter demiştin. Hatırlıyor öyle olsun. musun? Yani Hatırlıyor musun? hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Emir olacaktı. Erkek çocuğum Emir dünyaya olacaktı. gelmeden önce. Öyle bir kültürle büyüdük biz. Yani biz çocukken de hep öyle denirdi Değil mi? çevremizde. Hep öyle söylenirdi. Yani hani birinin çocuğu olduğunda da çevremizde biz çocukken, büyürken böyle şeyler konuşulurdu. Yani vatana millet hayırlı olsun, aslan gibi evlat olsun. Evet. Gerçekten de öyle. Yani bir hayrı olsun, bir şeyler bulsun, bir bilim adamı olsun. İnşallah. Olmuyorsa başka bir şey yapsın, sporcu olsun ama İnşallah. Ben şimdi biraz kariyerinden bahsetmek istiyorum. Okul yıllarında mı tiyatroya ilgi duydun yoksa tesadüf mü oldu tiyatroyla tanışma? aslında tamamen tesadüf. Ben uzun süre spor yaptım çocukluğum hayatım boyunca ve hani hala da sporla ilgileniyorum Evet. ve birçok farklı dalını da yapmaktan çok zevk alıyorum ve bırakmadan da yapıyorum bütün sporları. Ve o dönemde artık ortaokulun sonlarına doğru lisede başka bir okula geçmiştim. Ortaokulda hep spor kolundaydım ve hep spor saatlerinde çalışıyordum aslında. Lisede spor kolu seçmeyeyim de iş yapmayan bir kol seçeyim diye düşündüm. Tiyatro kolu bizim hiç ortaokuldayken toplanmıyordu. Lisede de toplanmaz diye tahmin ettim. Boş saatte gezerim diye düşündüm kaçamak aslında. yapmak için Evet hani o saatlerim boş olur ben de o saatlerde gezerim diye düşündüm ama harika. bizim tiyatro kolu lisede Karşıyaka Lisesi'nde okudum ben. İlk hafta toplandı. Diğer kolların hiçbiri toplanmamıştı. İlk hafta toplandı ve o kadar yüksek bir katılım vardı ki spor salonunda toplandık. Yani ben yine spor salonundan da kaçamadım. Boş saatte de Harika. giremedim. Ya bu şu bile İzmir halkının daha çok kültüre, sanata öncelik verdiğini gösteriyor değil mi? Çocukları Evet birçok tiyatroyu çocuk tiyatro kolu seçtiğine istemişti göre. gerçekten. Ben de istemiştim. En azından seçilmem. Yine boş saatim geçer diye düşünürken Zannederken. benim babam çok kitap okur ve hani okuduğu kitaplara da özellikle not verir. Öyle bir defteri vardır babamın. Zamanında okuduğu kitaplara işte 4 yıldız vermiş, 5 yıldız vermiş. Neyini beğenmiş, neyini beğenmemiş yazdığı böyle bir defteri vardır ve yani bize de çok küçük yaştan itibaren kitap okuma alışkanlığını aşıladı. Yani biraz ağır kitaplar okutuyordu ama yine de aşıladı gerçekten. Teşekkür ederiz Evet baba. yani o zamanlar İyi ki- gazeteler Nobel ödüllü kitapların serilerini verirdi. İşte babam onlar alınıp doğal olarak o Nobel ödüllü kitaplar alınınca okunacak tabii ki. Onlar da biz de onları okurduk doğal olarak. Tek öğrettiği babamın hani
dikkat et, bir okuma, bir yerde bir şey okuman gerektiği zaman noktalarda tam es ver, virgüllerde de yarım es ver. Bunu öğretmişti bana. Kitabı okurken de daha iyi anlarsın okuduğunu. Öyle bölersen daha iyi anlaşılır okudukların demişti. Tek öğrettiği buydu. Hani okurken okuma alışkanlığı üzerine bir de tabii ki okuma Müthiş alışkanlığı ama. işte. Ben sadece bunu yaptığım için başrol verdiler bana. Yine kaçamadım. Ama ondan sonra da gerçekten o sahnenin tozu dediğimiz hikaye var. Bir kere onu aldın. Onu bir kere yutunca bir daha bırakamıyorsunuz o sahneyi. Ee, O yıllarda, okul yıllarında oynadığın oyunları hatırlıyor musun? Fehim Paşa Konağı ilk oyunumuz. Fehim Paşa Konağı'nda Narçın Bey oynamıştım. Sonra bir sonraki yıl bir tane daha oyunumuz var. Diğer Fehim Paşa Konağı Kanlı Nigar oynanmıştı. Ha, evet. Kanlı Nigar'da ne oynamıştım hatırlamıyorum. Galiba orada parça roller Hocalardan vardı. biri. Evet. Sonra tiyatro eğitimi göreyim ben dedin. Sonra bizi eğiten, yani bizim oyunlarımızı koyan yönetmen hocalarımız 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk okuyan 4. sınıf talebeleriydi aslında. O çocuklar da bir şekilde aslında çalışıyorlar ve hani yeni Pratik nesillere yapıyorlar de bir evet, nevi. hem bir yandan da tiyatro aşılıyorlar aslında. Oradaki hocam Erkan Sever. Evet. Erkan abi sen çok yeteneklisin, okulun sınavlarına gir bence kazanırsın demişti. 2 Ve tane kazandın. parça hazırladık ve kazandım. Ondan sonra da buraya kadar Tiyatro geldi serüven. eğitimi aldın ve İzmir'de tiyatroda oynadın mı? Bizim okul İzmir çok ilginç bir yerdir o anlamda. İzmir'in yerleşik tiyatrosu yoktur. O dönemde de daha az yerleşik tiyatrosu vardır. Hala o konuda bir sıkıntı yaşarız Devlet İzmir'de. tiyatrosu var. Devlet tiyatrosu vardır ve turne tiyatroları gelir İzmir'e. Evet. İşte o fuar zamanı aslında gelir bütün turne tiyatroları fuarın içinde oyunlar oynar ya da devlet tiyatrolarına gelirler, açık havaya gelirler ya da turne tiyatrosuyla daha çok döner aslında ve devlet tiyatrolarıyla aynı zamanda bizim okulun oyunları İstanbul'daki sistemden farklı, konservatuvar sisteminden farklı. Biz sezonun başında koyarız oyunları. Şubat, Mart gibi Ekim, Kasım gibi oyunlarımız çıkar ve Ekim, Kasım'dan sezon sonuna kadar biz her cuma, cumartesi, pazar normal seyirciye oyun oynarız fakültedeyken. Çok iyi. O yüzden de aslında bizim orası gerçek bir sahnedir. Bir nevi tatbikat yapmış oluyorsunuz. Sahnedir. Bir yandan eğitim bir yandan tatbikat. Evet ve 3. ve 4. sınıflarda büyük oyun oynarız ve o oyunlar halka açık bir sezon boyunca oynanır. Yani özel İzmir seyircisi bekler o yıl 9 Eylül'de ne koyunacak, Evet. gidelim izleyelim Ay, ne ne yapmışlar güzel, diye. Güzelmiş. Sonra İstanbul'a gelişin nasıl geldin? Ya da bir teklif mi aldın geldin yoksa dedin ki bu iş İstanbul'da yapılıyor. Ben bir İstanbul'a bir gideyim mi dedin? Çok Nasıl aslında oldu? televizyon hayalim olmadı açıkçası. Hiç öyle bir hayalim yoktu. Sinema ve Sinema hayali her tiyatro. zaman. Çünkü başı ortası sonu belli bir hikayeyi oynamak bir oyuncu için çok tatmin edici. Ama televizyon dizisi dediğiniz hikaye aslında uzun bir süreç, bilmediğiniz bir süreç ve kontrolünüzden çıkması çok muhtemel bir süreç bir oyuncu olarak. Evet, evet. Ve o sürece girmek bir oyuncunun çok da tercih edeceği bir şey değildir. Özellikle bizim okuduğumuz dönemlerde Değildi. çok da saygı Ama duyduğumuz bir şey sonradan değildi. başına geldi. Evet. Ya 4 sene mi oldu, 5 sene mi oldu Ertuğrul? Ertuğrul 5 sene oldu. 5 sene oldu. 5 senedir aynı karakteri canlandırıyorsun. Bu nasıl bir şey bir oyuncu için? Allah'tan aynı karakterin çok farklı yıllarını canlandırıyorum. Bu anlamda çok şey öğrendiğim bir set benim Ertuğrul seti. Bu 19-20'li yaşlarından başladık çekmeye ve ben ilk oynadığım bölümde 19 yaşlarında Evet. olduğumuzu kodlamıştık. daha evli bile değildiniz. Evli değildi. Daha genç, aslında avcılık yapan, devlet işlerinden uzak duran ve hayatı kendi tutkularıyla yaşayan bir Türkmen Evet. bir delikanlıydı Bir aslında başladığımız Alp. zamanlarda. Evet, bir Alp'ti. Sonrasında şimdi hesapladığımızda yaklaşık bir 50 yıllık, 45-50 yıllık bir Yaşlarına sürecini gelmiş oldu. oynadığımız, şu anda 55'leri oynadığımızı kodluyoruz ama aslında baktığımız zaman genel tarihe koyduğumuzda tabii ki biraz daha süreçler farklı. Yaklaşık 70'li yaşlarında bu oluyor aslında ama Ben şöyle hatırlıyorum, o ilk yılda daha genç sesini kullanıyordun. Şimdi çok daha olgun bir ses kullanıyorsun. Yani sesinde bile o farklılığı hissediyor insan seyrederken. tasarlamaya çalıştık her şeyi başından. Böyle bir şansımız vardı bu işte. O yüzden yürüyüşünü,
ilk 19'lu yaşlardaki yürüyüşüyle şimdiki yürüyüşü arasında da çok büyük bir ritim farkı yaptık. Gittikçe aksanını ağırlaştırdık. Evet. Gittikçe daha ağır, gittikçe daha yavaş, daha başka bir yerden konuşmaya aldık. Ne kadar çok etkiledi seyirciyi bu Ertuğrul dizisi ya. Ne kadar etkilendi. İnsanlar demek ki soyunu, sopunu, gelmişini, geçmişini merak edermiş. Bir, Bizim çocukluğumuzda Yeşilçam bunu karşılıyordu aslında. Bu ihtiyacı karşılıyordu. Bizim o dönemimizi anlatan işte Cüneyt Arkın hepimiz Cüneyt Arkın. Bizim Cüneyt dönemimizde Arkın. özellikle öyle filmlerle büyüdük. Hani hepimiz bu Battal filmleri izledik Gaziler. ve aslında orada anlatılıyordu. Sonra bir dönem Yeşilçam'ın bitmesiyle birlikte ve televizyonun gelmesiyle birlikte büyük bütçeler. Başka türlü çekme şansınız gerçekten çok zor. Evet. Ve televizyon dediğiniz matematiğe böyle işler yetiştirmek hiç kolay değil. değil ama O yüzden de bu işleri yapmak hiçbir zaman kolay olmadı, yapılamadı bu anlamda da. Artık biraz sektör olarak genişledik, sektör olarak daha yapabilitelerimiz arttı, bütçelerimiz biraz daha arttı. yurt dışına satılıyor olması bu dizilerin de daha geniş bütçeler ayrılmasına yardımcı oluyor mu? Kesinlikle Oluyordur, yani değil ki mi? şu anda yine de bir kısıtlandığımız noktada olmamıza rağmen şimdi NBC dediğimiz büyük bir ayak kesildi aslında. Evet. O ayak kesilmemiş olsaydı çok daha büyük bir bütçeye hakim bir Türk İşler yapılabilecek. dizi gibi. sektörü vardı aslında. Şu anda da hala büyük bir sektör. Dünyanın hemen hemen her köşesine dizi satıyoruz. Yaklaşık 110 ülkeye dizi satıyoruz. Müthiş bir şey bu. Bu yepyeni bir şey. Yani yıllarca Türk sineması çok zorladı. Ortak yapımlar yapalım. Hani hiç olmazsa komşu ülkelerde filmlerimiz gösterilsin diye. Yarı yarıya başarılı olduk olmadık. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bütün dünya sizi seyrediyor. Öyle. Müthiş bir şey. Yani sadece ülkede tanınan bir insan değil, dünyada tanınan bir aktör durumundasınız. Çok hızlı değişiyor her şey gerçekten. Yani biz üniversitedeyken biraz önce konuştuğumuz gibi hani üniversitedeyken televizyonun böyle bir mecra olabileceğini tahmin etmedik. Halbuki televizyon çok önemli bir mecra haline Evet, geldi ve gerçekten aslında kendinizi ifade edeceğiniz çok da sağlam bir mecra haline geldi. Ve bu bütün dünyaya bizim pazarladığımız bir sektör haline geldi aslında. Bir Gerçekten. pazar haline geldi. Evet. Ve şimdi bu pazar yavaş yavaş daha aşağı doğru ilerliyor. Eğimi aşağı doğru. Şimdi bambaşka bir platformların kanalı, istediğiniz saatte izleyeceğiniz platformlar bambaşka bir yere doğru yükseliyor. Evet. O da çok önemli bir nokta. Kısa bir Şu süreçte oldu anda aslında. çok aniden girdi hayatımıza. Şu anda çok cazip görünmekle birlikte piyasa adına acaba bu kadar cazip mi? Nasıl açmalıyım bu soruyu bilmiyorum. Yani bizim yerli platformlarımızın olması gerekir diye düşünüyorum ben. Şu anda daha uluslararası bir platform orası. Birçok Tabii ki aslında çok faydası var, daha çok kişi tarafından izleniyor. Ama yerli yapımların da desteklenmesi adına, yerli yapımlar adına yerli platformların oluşması gerekiyor. Var birkaç tane diye aslında. düşünüyorum. Birkaç tane var. birkaç tane var. Birkaç tane. Gelişecektir de. Gelişeceğini düşünüyor musun? Ben gelişeceğini düşünüyorum. Yani ben açıkçası sistemin o tarafa doğru gittiğini de düşünüyorum. Yani çok yakında Sistem kendini kabul ettirecek diyorsun. çok yakında televizyonun çok ayrı ayrı dallarda gerçekten kanalların sadece yapmak istedikleri şeylere eğildiği ve kanalların ne yapacaklarını belirlediği kanallar olarak yürüyeceğini düşünüyorum. Yani her kanal dizi verecek, her kanal belgesel verecek. Böyle bir matematiğin biteceğini artık çünkü insanın yaşam şekli değişiyor bence. Yani Evet. artık insanları akşamüstü akşam saat 8'de bu diziyi seyredeceksin diye televizyon başına oturtmak kolay değil. Yaşam daha başka şekilde akıyor ve insan istediği saatte istediğini seyretmek istiyor. Seyretmek istiyor. Vakit gerçekten daraldı, hayat çok hızlandı ve bir şey yapmak istediğinizde onun saatine uymak değil, onun sizin saatinize uymasını istiyorsunuz. İstiyorsunuz, evet. Ve bu anlamda platformlar gelişecektir. Tabii ki Gelişecek. dünyada çok büyük bir pazar olduğu için bu her pazar özellikle de parlayan yıldızı bence bu anlamda Türkiye olduğu için pazar olarak bütün Evet. diğer yabancı firmalar da buraya gelip bu pazarın içinde bir yer edinmek istiyorlar ama gelmelerinin bence hiçbir zararı yok. Zararı yok diyorsun. Yani yerli yapımları şey yapmaz, önünü kesmez. Ben hiçbir zararı olduğunu düşünmüyorum. Aksine yeni yapımcıların türemesine, yeni fikirlerin türemesine, yeni yazarların türemesine Belki de sebep katkıda olacağını ve bulunacak. ne olursa olsun biz geniş bir
geniş bir mecraymış gibi görüyoruz Türk televizyon piyasasını ama aslında çok da büyük değil. Yani saymaya kalksak işte Kaç tane? sayarız yani. Hani Evet, çok da uzun süre ayrıca, saymaz yani. Yapımcısını da sayarız, aktörlerini de sayarız. Sayısı çok da öyle uzun uzadıya vakit ayırmayız bunun için yani. Evet. Biter. Çok da uzun değil ama hani diğer sektörlere baktığınız zaman birçok farklı yapımcı, birçok genç insanın önü açılması için çok daha fazla iş üretilmesi, farklı platformlara üretilmesi gerekiyor aslında. O yüzden de kendimizi koruyabilirsek ve kendi sektörlerimizi, kendi öz kanallarımızı ya da bu mecralarımızda üretebilirsek ben faydalı olacağını düşünüyorum bu sistemin. Üretebilirsek inşallah. İnşallah yani öyle olmalı çünkü. Sinema deyince sinema salonunda film izlemekle televizyonda ya da işte telefonda film izlemek herhalde aynı şeyler değil. Gerçi biz belki de sinema salonunda film seyretmenin tadını almış nesilleriz. Genç nesiller belki de sinemaya gitmeden canı filmi seyretmek istediği zaman telefonuna bakarak izliyor. Belki ona alıştılar onlar. Sen sinemanın biteceğini düşünüyor musun? Filmlerin sinema salonlarında seyredilmesi döneminin artık biteceğini düşünüyor musun? Yoksa tam tersi mi? Ben inanmıyorum. Değil mi? Bence oradaki deneyimler değişecek. Gerçekten artık tamamen içinde hissedeceğimiz ve tamamen yerlerin de oynadığı, bütün sistemin bambaşka bir hale geldiği, belki o işin içine dahil olacağımız ayrı platformlar olarak gelişeceğini düşünüyorum sinemanın. Çok enteresan. Gelecek. Yani, Gelecek çok heyecan verici. Çünkü aslında sinemayı sadece orada sinema izlemek olarak değil, bir aktivite olarak görmek lazım. Bu sadece sinemayı orada seyretmek değil. Benim de evde bir tane makul boyutlarda bir perdem var. Artık çok her yerden alabileceğiniz şeyler, edinebileceğiniz şeyler, perdeler. Bir tane yansıtıcım da var. Herhangi bir odaya evde kendinize bir sinema sistemi çok da uygun kurabiliyorsunuz aslında ve o ihtiyacı hissedebiliyorsunuz. Ama bence sinema sadece sinema izlemekten ayrı bir şey. O aynı zamanda bir aktivite, o bir alışkanlık, o bir deneyim aslında. Bence o gerçekten kendi dünyanızdan kopup bambaşka bir dünyaya sizin ayaklarınızla gittiğiniz bir deneyim. Evet. Evet. O yüzden de o deneyimin öleceğini zannetmiyorum. İnşallah da ölmesin. Ölmesin. Ertuğrul'u çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. En çok da Selim amca seviyor. en sadık seyircin. Biraz hatırlayalım mı? Beraber bakalım Ertuğrul'a. Burada sadece aktörlük yapmıyorsun. Bir nevi yani dövüş sanatlarının içindesin. Kılıç sallıyorsun, ata biniyorsun. Bayağı da bu sahneler yer alıyor. Ve zannediyorum seyircinin de en çok hoşuna giden bölümleri bunlar oluyor. Bunlar için herhalde uzun uzun çalıştınız, hazırlandınız. Daha önce ata biniyor muydun? Ben daha önceden ata biniyordum. Yani çocukluğumdan Sen beri. sporun zaten her dalında varsın. Hemen. Evet. En azından deniyorum. Deniyorsun. Yapma yani. En azından denemişim. Ya zaten bir aktörün bu özelliklerinde olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Benim fakültedeyken hani oyunculuk eğitimi alırken de öğrendiğim ya da öğrenmeyi tercih ettiğim şey aslında buydu. Yani bir oyuncu çok yönlü olmalı. Evet. Her şeyi denemeye açık ve her şeyi deneyebiliyor olmalı. Evet, şarkı da söyleyebilmeli, dans da ediyor O yüzden olmalı, piyanoda çalabilmeli, yüzmeyi bilmeli, şiir söylemeyi bilmeli. evet. O yüzden de hani Şiir. Ya Altan gerçekten çok değerli bir aktörsün. Daha kim bilir ne
roller oynayacaksın. Ama öyle bir ses tonun var ki Allah vergisi. Biz seni dinlemek istiyoruz. Ama Dinlemekten zevk alıyoruz. Hele bir şiir okuduğun zaman mest oluyoruz. Bize bir şiir okur musun diye sorsam okur musun? Ya sizi kıramam Ya, tabii de hakikaten. yani biraz utanırım ama okurum. Tamam. Yani çok ezberimde şiir de açıkçası yok Olduğu ama kadar. çok uzun olur mu bilmiyorum. Hangisi bir, yani Kitabe-i Sengi Mezar hep ezberimdedir çocukluğumdan beri. Çok severim Orhan Veli. Kitabe-i Hatırladığın Sengi, evet, kadarıyla hatırladığım kadarını size biraz okuyayım. sesini dinleyelim biraz. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada nasırından çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele falan değildi öyle to be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayıverdi. Öldüğünü duyarsa alacaklılar haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince alacağı da yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular, esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı ne matrasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Çok teşekkür ederim. Bizden esirgemedin. Hadi şimdi yine kariyerinin ilk günlerinden bahsedelim istersen. Koçum Benim diye bir dizi. Kimler çıktı oradan? 2001. İstersen önce bir bakalım, hatırlayalım, sonra üstüne konuşalım, olur mu? Peki. Sen ne olmayı düşünüyorsun Orçun? O Türk sinemasının hasretle beklediği büyük bir jön olacak değil mi? Hayır efendim. Ben Anadolu Vakfı Lisesi'nde öğretmen olacağım. Üstelik de edebiyat öğretmeni. İdealist öğretmen ha? İnşallah bizim gibi öğrencilerin olmaz. Son soru. Türk dilinin geçirdiği evreleri yazınız. Kopya çekmek yok Tuğçe. Siz de kaldırın o kitapları. Hocam, Söyle. hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Çıkar onu, gözlerim bozulur. Pardon hocam. Herkes kendi kağıdıyla ilgilensin. Zil çaldığında toplayacağım kağıtları. Derya, dur oraya. Bu diziden gerçekten birçok oyuncu çıktı. Daha sonradan Ozan Güven falan orada. Tarık Akan'la çalıştın o dizide. Anıların var mı? Olmaz olur mu Tarık abi? Vardır değil mi? Yani Tarık abi mükemmel Nur bir içinde oyuncu. yatsın Allah rahmet sevgili eylesin arkadaş. gerçekten. Bir kere çok şey öğrendik Tarık abiden. O kadar değerli oyuncularla çalıştım ki bu sette. Benim çok şey öğrendiğim bir settir. Hem yönetmenimiz de öyleydi. Serdar abiyle çalıştım, Serdar Akar'la. Akar'la çok Evet güzel. ve gerçekten benim için okul gibiydi. Televizyon okulum benim, televizyonu öğrendiğim okulum Okul koçum aslında benim koçum oldu. benimdir. Ve Tarık abi gerçekten inanılmazdır. Ben Tarık abinin dublaj zaten işimiz ama Tarık abinin kendi sesiyle konuşmadığını bilmiyordum aslında. İlk sesini İşte canlı başladığımızda. Ve hani bir sahne çekiyoruz. İlk hepimizin çok şaşırdığı sahne. Tarık abi potanın altında. Çocuklardan bir tanesi yere düşüyor. Bir yeri inciniyor sanırım. Biz de hepimiz başına koşuyoruz. Tarık abi de koşuyor ve dönüp ambulans ambulans diye bağıracak. Kayıt dediler. Biz hepimiz koştuk. Başına gittik. Ben başım önünde bekliyorum ki Tarık abi ambulans ambulans diye bağırsın. Sonra benim lafım var. Tarık abiden ses yok. Hadi Altan lafını söylesene dediler. Tarık abi hiçbir şey söylemedi yani. Hani önce onu söylemesi lazımdı. Tarık abi dedim bir şey söylemedi. Tarık abi söylemiş ama başka seslendirdiği için Tarık abi sadece böyle yapmış. yandık. Evet ambulans ambulans Sen demiş kaçırdın. aslında. Yani o ağzını yapmış ve hani ben duymadığım için hiç de bilmediğim için
Bilmiyordum gerçekten. Bak, Ya. İlk orada öğrenmiştim ama çok şey öğrendim Tarık abiden sonrasında. Çok uzun yıllar sesli film çekmiyorduk biz bildiğin gibi. Orada sesimiz, Türkçeyi nasıl kullandığımız, yani fonetik, diksiyon falan hiç aranmayan bir şeydi. Onun için sadece fiziksel görüntü, fotoğraf özelliklerimiz daha çok tercih ediliyordu. Ancak keşke sesli başlasaymışız hayata. Çok daha gerçek yüzümüzü göstermiş olurduk o zaman. Birçoğumuzun gerçekten ses tonu yeterli değildir. Yani fiziğine uymaz. Mesela Tarık'ın da hatırladığım kadarıyla gür ve güçlü bir sesi yoktu. Fiziği öyle olmakla beraber. Birçok aktör için de söz konusudur. Mükemmel bir adam Tarık abi. Ya tabii ki ve de çok iyi bir oyuncu. Çok iyi oyuncuydu. Peki Koçum benim de seni fark etmeye başladığı insanlar, piyasa, sokakta insanlar ama ilk sence hangi film senin için tanınır olduğun? Koçum benim Yani aslında evet bir Engin başlangıcıydı Altan, işin. Düz Yatan dedikleri. Benim için rahmetli Meral abla yazmıştı. Bir bulut olsamdır o iş. Bir bulut olsam. 2007-2008 senesinde benim çok keyif aldığım ve ondan önceki birçok değerli işim vardı ondan önce ama televizyona yaptığım ve içinde olmaktan çok keyif aldığım, çok güzel hatırladığım, oyuncu olarak da çok şey öğrendiğim yine. Yani güzel. Güzel bir settir Bir Bulut Olsam. Televizyona böyle bakardık talebeyken diyorsun ama sonra televizyon senin kariyerinde çok önemli yer almış aslında. Aslında bu belki de işte o anda televizyonun bu geleceği noktaları tahmin edemediğimiz, göremediğimiz için zaten öyle bakıyorduk. Hocalarımız da özellikle bizi televizyondan uzak tutmak istiyorlardı ki onlar aslında tiyatro sanatçısı yetiştirmek istiyorlardı. için. Ben de buna benzer bir şey hatırlıyorum. Ben de tabii ki senden çok çok daha eski yıllarda konservatuvarda tiyatro eğitimi alırken oradaki öğretmenlerimiz de Türk sinemasını küçümserlerdi. Ve yani sakın bulaşmayın o işlere, siz sahnede olacaksınız, işte tiyatrocu olacaksınız filan diye. Hatta ben Susuz Yaz'da oynadıktan sonra okula dönmüştüm. Okulda herkesin havası değişmişti bana karşı. Çok, Hani Yeşilçam'a bulaşmış filan gibilerinden bakıyorlardı. Her neyse yani benzer şeyleri yaşamışız. Yani bazen de yani bir oyuncuya yakıştırılan roller oluyor. Yani şablon tipler dediğimiz. Halbuki oyuncu kendini çok daha farklı denemek istiyor. Farklı karakterleri oynamak ister. Sen korkuyor musun şimdi yakıştı üstüne, yapıştı üstüne? Gerçekten Ertuğrul olarak anılıyorsun. Bundan nasıl çıkacaksın? Zannediyorum bu son sezon değil mi? Son sezon bitmek üzere. Artık bitiyor. Bundan sonra daha farklı karakterlerde göreceğiz inşallah seni. İnşallah. Mi yoksa yine böyle bir tarihi kahraman olabilir mi? Var mı böyle projeler, düşünceler? Aslında ben bu işe başladığım zamandan itibaren, profesyonel olarak oyunculuğu yapmaya başladığım zamandan itibaren dikkat etmeye çalıştığım en önemli nokta bir önceki rolümle bir sonraki rolümün birbirine benzememesi oldu. Buna gerçekten bir oyuncu olarak özen göstermeye çalıştım. Hakikaten. Yaptığım sinema filmlerinde de, yaptığım televizyon dizilerinde de bir şekilde buna özen göstererek iş kabul ettim. Bundan sonra da aynı şeyi yapmaya devam edeceğim aslında. Ben bir oyuncunun yelpazesi geniş olması gerektiğini düşünürüm ve şablon tiplere takılıp kalmanın bir oyuncuyu hep daha aşağı çekeceğini düşünürüm. Evet. Gelişmek Maalesef çok kolay değildir hani Evet. bunu Bir de- yapmamak. evet. Çünkü aslında yapımcıların gözünde hep belli tipler vardır ve hani sizi bir kez bir yere yerleştirdikten sonra başka bir yerde düşünmek istemezler. Garantiye oynamak isterler. Ya, Ve o garanti onlar için keyiflidir. Aslında bir yandan da baktığınızda bir yatırım yapıyorlardır. O yatırımda Evet. en kendi mantıklarında doğru yere ve doğru %100 oranında kendi hesaplarına göre Onların düşündüğünüzde, hesaplarına göre garanti. Evet, hani, Yine aman garantiye alalım. Altına aşağı. başka bir şey oynatmayalım da işte bu oynasın ya da diğer Ya aktörler. birçok oyuncu bu tuzağa tabii ki düşmüştür. Hani seyirci böyle istiyor, seyirci seni burada görmek istiyor diye. Onlar da o tuzağa düşmüşlerdir ve hep belirli tiplerin oyuncusu olarak kalırlar. Bu da dediğin gibi bir oyuncu için çok büyük bir handikap.
kendini geliştiremez. Evet. Senin çok farklı böyle çok şaşırtıcı rollerinden biri ve Panayır köyden gider. Yani o karakteri nasıl kabul ettin? Nasıl yönetmen arkadaşına destek oldun bildiğim kadarıyla? Yüzü yaralı bir adamı oynadın. Biraz oradan görüntülerimiz var. Belki seyirci de şaşıracak. Hayırlı günler Filiz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Ali ben. Köyün bekçisi. Köyümüze pek uğrayan olmaz da. Tren haftada bir geldiğinde. Bir süre kalacakmış köyde. Artık derdi neyse. Hüsnü Zeynel'in yeri verdi ona. Ya baba bu ne Allah aşkına ya? Basmışsın tuzu yemeğe. Ya zaten gözlerim görmüyor. Koyma şu kadar tuzuna. Görüyorum ben. Hem de çok iyi görüyorum. He. Başlıyor muyuz yine? Ne zaman bitti ki? İyi ki anan yok. Oflama. Hayırlı akşamlar. Merhaba Ali. Filiz! Geç oldu saat hadi. Ya tabii ki bir oyuncu güzel mi görünüyorum, çirkin mi görünüyorum diye düşünmemeli ama yani bir film boyunca yaralı bir yüzle oynamak da bayağı bir cesaret ister. Bu kadar yakışıklı bir adamı seyircinin hoşuna gitmeyebilir yani. Hiç düşünmedin mi böyle? Ben hiç düşünmüyorum. Yani Sahi. aksine ben biraz da sonuçta evet televizyon ya da sinema aslında sahne de öyle. Daha estetik Evet, tiplerin bir şekilde sahne üzerinde olmasını arzu ediyor. Ama beni her zaman etkileyen aktörler biraz daha defektleri olan aktörler. Hem yüzlerinde hem vücutlarında biraz daha ve özellikle bununla barışık olabilen aktörler. O zaman o oyuncuyu izlemek gerçekten bir şenlik oluyor benim için. Hani Ya dikkat et, yıllarca Hollywood sinemasında çok güzel insanlar seyrettik. Ama günümüze doğru geldikçe insanlar doğallaşmaya başladı. Dediğin gibi küçük hataları ya da ne bileyim eğri bir burnu ya da şahla bir gözü ya da ne bileyim kel saçı olmayan bir sürü aktör o kadar öne çıktılar, o kadar bizim gönlümüzde yer ettiler ki dediğin gibi bu tarz oyuncuları da seyretmek bana keyif veriyor dedin ya. Onlar bütün seyircilerin gönlünü aldılar. Çoğu. ben de hep denemek istiyorum. Yani bir şekilde farklı şeyler denemek Farklı şey istiyorum. Bu da deneyeceksin. denediklerimden bir tanesiydi aslında. Evet. Çok keyif aldım ben oynarken. Ne güzel. Mümkün olduğu kadar başka şeyler sizi gerçekten daha zinde tutuyor. Arayacaksın. Arıyorsun zaten bildiğim kadarıyla. Benim senin oynamanı çok arzu ettiğim bir tarihi kimlik var. Açıklayayım mı açıklamayayım bilmiyorum. Çünkü ben arzu ediyorum. Hayalini kuruyorum. Barbaros Hayrettin Paşa'yı oynamanı çok hayal ederim. Yine çok pahalı bir prodüksiyon olur herhalde. Ama bütün dünyanın tanıdığı bir Türk karakteri. Deryaların şahı, padişahı. O benim hayalim. Allah Umuyorum bir gün. bu benim hayalim ama senin mutlaka kariyerinle ilgili düşündüğün etaplar vardır. Kariyer planlanmalı mı yoksa kendi kendine hani nehir akar, su akar yolunu bulur mu yoksa ona müdahaleler etmek gerekiyor mu? Bir plan dahilinde mi yürütmeli? Sen Bence planlanmalı. planlanmalı. Bence planlanmalı. Yani evet. ilk başladığınız yıllarda ne olursa olsun ilk önce kervan Bilemezsin, yolda düzülür diye bir atasözü vardır ya. İlk başladığınız yıllarda mutlaka nereye doğru evrileceği, sizin nereye doğru evrileceğiniz Bilemezsin. ve hani
o aşamada çok kontrolünüzde olmasa da doğal olarak akışında gitmeli bir süre. Ama bir süreden sonra artık kariyerinizi belirlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet, çünkü seyirciye mal olmuşsun. Artık tanınan, bilinen ve beklentisi olan, beklentileri arttırmış bir insansın. Dolayısıyla mecbursun planlı gitmeye. Sizin de aslında yapmak istedikleriniz için planlamanız lazım. Sadece size gelecek senaryolara bırakırsanız işi, aslında birilerinin hayallerine bırakıyorsunuz her zaman durumu. Halbuki kendi hayalleriniz de var, kendi oynamak istediğiniz şeyler de var. Artık yeni jenerasyon da biraz böyle olduğu için kendi hikayenizi, kendi istediğiniz şeyleri artık daha çabuk üretip ve bunları yapma şansınız da var. Senin yapımcılık yapmak gibi bir durumunda var. Onu da gözlemliyorum. Seni gözlemlerken. Aslında bir sürü hobilerin var. Oyunculuğun yanında ilgi alanların çok geniş. Ve onlar da mutlaka seni besliyordur. Diyelim ki yarışma programı sunuyorsun. Fotoğraf çekiyorum. En önemlisi, en zevk aldığım, en keyif aldığım TRT belgeselde de yayınlandı. Müthiş bir belgesel çektin. Biraz ondan bahseder misin sen? Gerçi VTR'miz var. İstersen onun üzerine konuşalım. İstersen sen anlat. Nasıl isterseniz. Birileri taşın altına elini sokmalı. Ben Engin Altan Düzyatan. Afrika'nın sesine kulak vermek adına uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Amacım, doğanın mucizelerinden biri olan büyük göçü fotoğraflamak ve o insanların yaşamlarına dokunmak. Benimle birlikte bu görkemli yolculuğa tanıklık etmeye hazır mısınız? Görüntüler izledik. Aslında çok büyük bir hobin senin fotoğraf çekmek, hele doğa fotoğrafları çekmek. Ama bunu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdün ve orada dediğin gibi suyu olmayan köylere su kuyuları açılması için destek verdin. Önce muhteşem bir sergi ile karşılaştık. Daha sonra kitabı çıktı ve TRT'de bunu belgesel olarak izledik. Bu ilk de değil bildiğim kadarıyla. İlkinde de gorillerle, değil mi? Maymunlarla, gorillerle bir fotoğraf çekimi yapmıştın. Ben evet fotoğraf çekmeye gidiyorum. Ben biraz daha farklı davranıyorum fotoğraf çekerken. Olduğum yerde fotoğraf çekmek değil de ben fotoğraf çekmek için bir yere gidiyorum gerçekten. Ve özellikle zevk aldığımda vahşi doğa fotoğrafı çekmek. Daha önce 2 kez Afrika'ya gitmiştim. Bir kez de Ruanda'ya gidip gorilleri, o zaten bir dağda yaşıyorlar ama dağın bir kısmı Ruanda, bir kısmı Uganda, bir kısmı Kongo. Ama tek bir dağın aslında eteklerinde yaşıyorlar. O bölgeye gitmiştim. Orada gorilleri fotoğraflamıştım. Afrika'da Masai Mara'da daha önce fotoğraflamıştım birkaç kez. Tanzanya'da fotoğraf çekmiştim. Bir şekilde aslında fotoğraf çekmek için bir yerlere gidiyorum. Bir Afrika'ya gittiğimde de orada doğal olarak oranın kültürüyle ilgili bir şeyler öğreniyorsunuz. Oradaki insanlarla konuşuyorsunuz. İnsanların içlerine girmeye başlıyorsunuz ve fark ettim ki çok günümüze yakışmayan bir susuzluk var Afrika'da. Ah yazık. Yani her 10 çocuktan yaklaşık 5 tanesinin daha 4-5 yaşına gelmeden Ölüyor. hayatını kaybettiği, bu da tek sebebi de kirli su kaynaklı yerlerden su içmeleri aslında. Ah, Böyle bir bilgiyi öğrendikten sonra ne yapabiliriz noktasına gelmiştik. Bu yapımcı olarak da ilk yaptığım iş aslında. İyi ki yapmışsın. Teşekkür İyi ki yapmışsın gerçekten. Bu tarz aktiviteler insanı çok daha insanlığa yaklaştırıyor değil mi? İnsan olduğunu hatırlatıyor. Çünkü o canlılar da biziz, biz de o canlılarız. Yani
doğanın kendisiyiz hepimiz. Onlardan bizim farkımız yok. Bizim onlardan farkımız yok. Bir tek farkımız var. Birazcık işte aklımız var. O kadar Yani aklımızın bir olması iyi mi farkımız. kötü mü tartışılır. Çok Vallahi tehlikeliyiz o yüzden. Galiba en büyük kötülüğü de biz Baktığın yapıyoruz zaman dünyanın en doğaya. büyük kötülüğü biz yapıyoruz. En büyük kötülüğü doğaya Yani biz yapıyoruz. Ve maalesef gün geçtikçe işte her gün farklı bir haber okuyoruz doğanın geldiği durumla ilgili ve çok da iç açıcı bir duruma doğru gitmiyor aslında Gitmiyor. dünya. O anlamda baktığınızda 2050'ler hiç iç açıcı değil yani. İklim- Oğlumun genç olduğu yıllarda nasıl bir doğayla karşılaşacağını çok hayal edemiyorum. Maalesef. O yüzden de elimizden geldiği kadar hepimiz konuyla aslında ilgili de bir şeyler bu konuda bir şeyler yapmaya kendi adımıza yaptığımız uyanışlar, küçük uyanışlar bile aslında çok etkili. Gerçekten bunun için kendi adıma çaba sarf ediyorum. Çevremde de bu çabanın sarf edilmesi için yeteri kadar ön ayak olmaya çalışıyorum. farkındalık yaratmaya En çalışıyoruz. azından bir farkındalık yaratmak için. Burada da biz fotoğraf sergisinin sonundaki gelirle 1800 kişilik bir köye Ya. kuyu açtık, bir su sağladık ama yaklaşık civar köylerin o sudan faydalanmasını hesaplarsak yaklaşık 10 bin, 15 bin kişiye su sağladık. Kilometrelerce yürümek durumunda kalmadılar. Çok basit bireysel bir çabanın Nasıl sonucu bir olarak oldu mutluluk aslında bu. değil mi? Bir insan olarak şunu yapabilmiş olmak ne kadar büyük bir huzur. Yani çok çok güzel bir duygu bu yaşadığın. Oradaki çocuklara baktın, senin de çocuğun var. Ve senin çocuğunun imkanlarıyla oradaki çocukların imkanı, ben onlar için ne yapabilirim? Hiç olmazsa temiz su içmelerini sağlayabilirim. Elimden geldiği Müthiş kadar. bir şey. Ben kutluyorum Biraz seni. bizimki karınca misali. Kutluyorum seni. Bir yandan fotoğraf hobinden söz ederken senin birçok hobin var. Benim şahit olduğum hobilerinden biri de sen sanatta çok düşkünsün. Birçok obje topluyorsun. Hatta hani Türkiye yetmiyor. Avrupa'da bir sürü sergilere gidiyorsun. Resimdi, heykeldi gibi objelere şeyin var, merakın var, ilgi duyuyorsun. Bunlar senin dünyanı muhakkak genişletiyor. Sanatla bu kadar iç içe olmak. Çok güzel bir duygu. Ne söylersin böyle? Bu biraz da biliyorsun yani sadece hobiyle yetinemiyorsun. Bunları satın almak da var. Evet. Orada zorlanıyor musun? Orada tabii ki yani hani Tıkanıyor musun? birçok şeye ulaşmak çok Ya, kolay çok değil. zor. Hani birçok şey gerçekten ulaşılması çok kolay şeyler değil. Çok kolay sanat eserleri değil ama yani görmek de beni çok tatmin ediyor. Okumak, Alabildiğimi takip de etmek, alıyorum diyorsun. içinde olmak evet alabildiğim gerçekten vazgeçemediğim eserler varsa onlar için de bir şekilde çalışıyorum. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Elinden geldiği kadar çalış. İnşallah hep hobilerini hayata geçirebilecek gücün olsun. Şimdi biraz yine sinemaya dönelim. Romantik komedi diye bir... ya orada da ne kadar farklısın. İdeal bir erkek, böyle yakışıklı, hoş, albenisi olan filan. Çok güzel. O da çok güzel. Ondan da görüntülerimiz var. peki. Biraz hatırlayalım. Tamam oldu. Bana nostalji gibi oldu. Benim kriterlerime uygun değil. Benim artık Selen'im var abicim. Selen. Nedir abi bu Selen? Yani senin için önemi ne? Ben onu pek anlayamadım. Aşık olmuş olabilir miyim? Bence senin beynin erozyona uğruyor. Mert'le İthal ajanstılar. Benim çıkmam gerek. Konuşuruz. Çok güzel resimler. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Tanıyor muyum sizi? Aslında hayır. Arkadaşınız arkadaşımın arabasına düşmüştü. Siz de yanlış anlayıp üstüme atlayıp. Aa tamam. Kusura bakmayın kafa yoğun olunca. Bir yerinde durmadım be arkadaş. Aşkım bunlar rüzgardan çok oynuyorlar. Bir çizemiyorum ki. Ben galiba çok yeteneksizim. Ya sen çok güzel resim çiziyordun. Bana birazcık tüyo versen bu konuyla ilgili ha? Aşkım bu doğuştan... Şimdi biraz da Anadolu Kartallarından görüntülerimiz var. Ne kadar farklı karakterler canlandırılmışsın. Sağ ol. Bakıyorum hepinizin göğsü kabarmış.
Var mı kanatlanıp uçmak isteyen? Hemen şimdi. Şu uçaklardan birini alıp uçmak isteyen. Yok mu? Bir şey mi var Onur? Komutanım babamla konuştum da hastanedeymiş. İzin verirseniz uçuştan sonra gidebilir miyim? Uçuştan sonra değil, hemen git, sonra uçarız. Yok komutanım, konuştum iyiymiş. Uçuştan sonra gideyim. Siz genç nesil gerçekten birbirinize de çok bağlısınız. Çok da yakınsınız. Çağatay'ı gördüm şimdi. Altan, çok güzel bir kariyerin var. Daha da ulaşacağın nice noktalar var. Senin gönlünce, istediğince, ödüllerle dolu, takdirlerle dolu, istediğin rolleri oynayabildiğin, sinemada, özel hayatında her şey gönlünce olsun. Zamanımız doldu. Peki. Çok kısa bir zamanımız var. Seni tanımlamaya, anlatmaya yetmiyor bu vakit. Estağfurullah. İleride inşallah bir program daha yaparız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu güzel, zarif jestine de teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir çiçek getirmişsin. Size layık olmaya çalışacaklar. Sağ ol. Sevgili seyircilerim, bu haftada hem çok sevdiğim, çok takdir ettiğim, beğeniyle izlediğim, desteklediğim bir meslektaşımla birlikteydik. Engin Altan Düzyatan'a tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.